Yeni Zelanda hakkında kanalından herkese merhabalar. Dünyanın uzak ucundan sevgiler. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu yeni aldığım kamerayla çekiyorum. Umarım ses, görüntü, her şey güzel olur. Daha iyi bir kalite verebilirim sizlere. Bugün evimin balkonundan, Auckland'dan sesleniyorum sizlere. Hava parçalı bulutlu diyebiliriz. Zaman zaman yağmur yağıyor, zaman zaman güneş açıyor. Klasik Yeni Zelanda havası. Üstümdeki forma Ekvador milli takımına ait. Ekvadorlu arkadaşım Diego bana Ekvador'dan gönderdi. Milli takımımız Dünya Kupası'nda olmadığı için ben de bu Dünya Kupası'na Ekvador milli takımını destekliyorum. Bugün sizlere Yeni Zelanda'ya geldiğinizde Yeni Zelandalılara, Kivilere ya da dünyanın herhangi bir yerinde onlarla karşılaştığınızda onlara neler söylememeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Hazırsanız hadi başlayalım. 1. Futbol varken rugby'de neyin nesi? Rugby'yi kim izler ki? Eğer bunu bir Kiwi'ye derseniz büyük ihtimalle büyük bir tartışma içerisinde kendinizi bulacaksınız. Türkiye'de her ne kadar güreş milli spor olarak gözükse de biz Türkler daha çok futbolla ilgileniyoruz. Yani futbola yatıp futbola kalkıyoruz. Bizim için futbol neyse Yeni Zelandalılar için de rugby o. Rugby maçlarını çok seviyorlar. Milli takım olan All Blacks'in hiçbir maçını kaçırmıyorlar. Burada milli takım maçı olunca tribünler tıklım tıklım oluyor. Haftalar öncesinden biletler tükenmiş oluyor. Barlara, restoranlara gidiyorlar. Tıpkı bizler gibi bağıra çağıra maç izliyorlar. Yani buraya gelince rugby ile ilgilenmeye başlayın. Burada futbol neredeyse hiç takip edilmiyor. Herkes rugby'yi konuşuyor. Ayrıca ilki 1987 yılında yapılan Rugby Dünya Kupası'nı Güney Afrika ile beraber tam 3 defa kazanan Yeni Zelanda bu alanda zirvede diyebilirim. 2. Daha önce hiç kiwi yediniz mi? Ya da kiwi yiyebilir miyim Yeni Zelanda'ya gelince? Derseniz umarım meyve olan kiwiden bahsediyorsunuzdur. Eğer Yeni Zelanda'nın simgesi olan ve şimdilerde nesli tükenmekte olan, koruma altına alınan şu zavallı kiwiden bahsediyorsanız bu söyleyeceğiniz çok büyük bir gaf olacaktır. Tabi siz de haklısınız. Her önüne geleni yiyen bir millet var. Şimdi söylemeyelim hangi millet olduğunu ama Avustralya'ya gittiğinizde bile kanguru, alpaka gibi hayvanların etini bulabiliyorsunuz. Ancak kiwi az önce söylediğim gibi hem Yeni Zelanda'nın simgesi hem de tahminen 68 bine yakın kiwi kaldığı düşünülüyor dünya üzerinde. Bir kiwinin yaklaşık olarak ömrü 25-50 yıl arasında. Bebek bir kiwinin de yetişkin bir kiwiye dönüşmesi 3 ila 5 yıl arasında değişiyor. Kiwi yemeye geçtim. Kiwiye zarar vermeniz durumunda bile Yeni Zelanda'da çok büyük yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Zaten doğada bir kiwi görme olasılığınız çok az. Yine de denk gelirse görürseniz uzaklaşın. Şuraya da resmini koyalım. Tavuktan biraz küçük, sevimli bir varlık. 3. Neden çıplak ayak yürüyorsun? Ayakkabın yok mu? Ya da neden çıplak ayak yürüyorsun? Paran yoksa para vereyim, ayakkabı al. Eğer bunu yalın ayak yürüyen bir kiwiye söylerseniz büyük bir ayıp etmiş olursunuz. Buraya gelince şaşıracağınız şeylerden bir tanesi de kiwilerin çoğu yalın ayak yürüyor. Yağmur, çamur, kış demeden sokakta bildiğiniz yalın ayak yürüyorlar. Alışveriş merkezlerinde, iş yerlerinde, bankalarda pek çok yerde yalın ayak yürüyen kiwileri göreceksiniz. Bu aslında bir Maori geleneği ve doğayla iç içe bütünleşmek istiyorlar. O yüzden de ayakkabı giymiyorlar. İlk başlarda bu tuhaf gelse de zamanla insan alışıyor. Hatta ya ben de deneyebilir miyim diyorsunuz. Ben de ufak da olsa bir denedim ama tabii ki bir yerden sonra ayaklarınız gerçekten acımaya başlıyor. 4. Flat white ne ya? Hiç sevmedim. Eminim pek çoğunuz bu kahveyi duymuşsunuzdur, hatta içmişsinizdir. Peki bu kahvenin Yeni Zelandalılar tarafından bulunduğunu biliyor muydunuz? Aslında Google'a göre bazı kaynaklar Avustralya, bazı kaynaklar Yeni Zelanda'yı gösteriyor. Ama burada herkes flat white içiyor. Latte'den biraz küçük, bardağın 1/3 kadar espresso ve geri kalanına ne çok fazla köpük olacak şekilde ne çok az köpük olacak şekilde süt dolduruyorsunuz. Sıcak süt dolduruyorsunuz. Yapabiliyorsanız da coffee art güzel olur. Eğer bu kahveyi içiyor ve beğenmediğinizi söylerseniz Yeni Zelandalılar alınacaktır, gücenecektir. Çünkü bu onların milli kahvesi diyebilirim. Tıpkı bizim Türk kahvemizin olduğu gibi. Ben de hizmet sektöründe çalıştığım için zaman zaman müşterilere Türk kahvesi veriyorum. Ve bazen de onların Türk kahvesini beğenmediğini, çok sert geldiğini, hatta üzerine süt eklediğini görüyorum. Bu bile beni gücendiriyorsa flat white'a yapacağımız eleştiri de Yeni Zelandalılar kiwileri üzecek. 5. Yeni Zelandalı mısın? Kesin Auckland'dansın. Evet, Yeni Zelanda nüfusu çok fazla olmayan bir ada ülkesi. Nüfusu 5 milyona yakın ve nüfusun 1 milyondan fazlası Auckland şehrinde yaşıyor. Gerek iş, gerek eğitim fırsatlarından ötürü pek çok insan buraya geliyor. Hatta Güney Adanın toplam nüfusu Auckland'ın nüfusundan daha az.
Ama tanıştığınız herkes Auckland'dan değil. Yeni Zelanda'nın pek çok farklı noktasından insanlarla tanışacaksınız. Bir kiwiye hemen Auckland'ı damgası yapıştırmadan önce nereli olduğunu sorabilirsiniz. Bu daha hoş olacaktır. 6. Yeni Zelandalı mısın? Orta Dünya'ya hiç gittin mi? Her şeyden önce böyle bir yer yok. Yüzüklerin Efendisi serilerinin, kitaplarını hepimiz severek okuduk. Filmlerinin bağımlısı olduk. Ama gel gelelim Orta Dünya diye bir yer yok. Hobbitler yok. 2022 yılında eğer siz bir kiwiye kalkıp Orta Dünya'ya hiç gittim derseniz bu tuhaf kaçacaktır. Alacağınız maksimum cevap Hobbit köyü mü demek istediğin olacaktır. Evet, burada Hobbit köyü var. Ama buradaki kiwiler o gördüğünüz filmlerdeki Hobbitlerin yaşadığı o ufacık yerlerde yaşamıyorlar. Öyle bir yer yok. Bu tamamen bir film seti. Aslında bu film sayesinde Yeni Zelanda çok büyük bir şöhrete ulaştı. 7. Yeni Zelanda İngiliz Milletler Topluluğu'na ait. Demek ki İngilizler sizin sahibiniz. Bu çok ama çok kötü bir cümle. Ayrıca tarih de bilmemek anlamına geliyor. Hızlıca bir toparlamak gerekirse aslında Yeni Zelanda'nın bir bağımsızlık günü yok. 1700'lerde İngilizler daha çok Avustralya'ya ilgi gösterdiler. Fransızlara Yeni Zelanda'ya yanaşmasından sonra İngilizler hızlıca buraya geldiler. Kendi insanlarını buraya yerleştirdiler, kendi kurallarını getirdiler. Tabi aralarında Maorilerle yıllarca süren bir savaş yaşandı ve 6 Şubat 1840 yılında Waitangi Anlaşması'yla bu savaş yavaş yavaş bitti diyebiliriz. Yani teknik olarak ilk yasalar İngilizler tarafından kurulsa da nüfusun pek çoğu Britanya'dan olsa da paranın üzerine kraliçenin resmi olsa da Yeni Zelanda bağımsız bir ülke. Siz olun, bu kötü cümleyi sakın hiçbir kiwiye kurmayın. 8. Yeni Zelandalı mısın? Falancayı tanıyor musun? Şunu hatırlıyor musun? Evet, nüfusun az olduğunu söylemiştik. Ama kime göre az? Çin, Hindistan, Amerika, hatta Türkiye'ye göre nüfus oldukça az. Ama bir ada ülkesine göre nüfus yeterince fazla diyebilirim. Ayrıca 9-10 tane büyük şehir var Yeni Zelanda'da. Bu demek değildir ki Yeni Zelanda koca bir mahalle, herkes birbirini tanıyor. Öyle bir şey yok. Ancak bir topluluğa girerseniz, diyelim ki doktorsunuz, doktorlar topluluğuna girerseniz orada insanlar birbirini tanır. Ya da öğrencisinizdir, o okuduğunuz okulda insanlar birbirini tanır. Ama genel olarak Yeni Zelanda'da insanlar birbirlerini böyle tanımazlar. Yani Güney Adadaki birisi, Kuzey Adadaki birisini tanımaz. Yani bu soru biraz tuhaf kaçacaktır. 9. Yeni Zelanda Avustralya'ya bağlı değil mi? Temmuz ayında Türkiye'ye gelince bunu sık sık duydum. Bu çok büyük bir yanlış. Türkiye'deki dünya haritalarında aslında Yeni Zelanda'yı pek göremeyiz ya da coğrafya derslerinde bize pek öğretilmez bu taraflar. Sadece Avustralya'yı biliriz. Evet, Avustralya kanunlarına göre Yeni Zelanda bir Avustralya eyaleti ve istediği zaman Avustralya'ya katılma hakkı var. Ancak ne böyle bir girişim var ne de böyle bir beklenti var. Avustralya ve Yeni Zelanda iki tane ayrı devlet. Zaten buraya gelmişseniz ya da gelmek istiyorsanız bunun ayrımını yapmışsınızdır. Ya da bir Kiwi ile bir Yeni Zelandalı ile tanışınca Avustralyalısın, Avustralya'ya bağlısınız değil mi gibi cümleler söylemeyin. Karşı tarafı kırmayın. Ya da sinirlendirmeyin, bilmiyorum. 10. Maoriler ne tuhaf insanlar ya. Yüzlerinin dövmeleri falan var. Yeni Zelanda'nın gerçek sahiplerinin Maoriler olduğunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Nüfusun %15'ini oluştursalar da hem mevcut hükümet hem de burada yaşayan insanlar Maorilere çok büyük bir saygı duyuyorlar. İnanışları, dilleri, gelenekleri bize tuhaf gelse de, bize uzak gelse de bunlara saygı göstermeliyiz. Yani Maorilerle tanıştığınızda ya da onların bir etkinliğine katıldığınızda böyle kötü yorumlar yapmayın. Karşı tarafı direkt olarak sinirlendirmeyin. Bonus vereyim. Russell Crowe Avustralyalı değil. Doğma büyüme Yeni Zelandalı. Bazen Avustralya ve Yeni Zelanda gladyatör için birbirlerine giriyorlar. Ama gladyatör doğma büyüme Yeni Zelandalı. Bir de şımarıklık olarak kabul etmezseniz benimle konuşurken söylememiz gereken bir şeyden bahsedeceğim. Yeni Zelanda değil, Yeni Zelanda tek L ile. Bunu da buradan gösterelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine bir hatırlatma yapalım. Yeni yılda çok büyük bir sürpriz sizi bekliyor. Belki de bu sürprizi sen kazanacaksın. Lütfen takipte kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.